Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örneğimin anlatımına geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Bu da kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bir de beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu üçünü yaparsanız kanalıma çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Ve şimdi hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Modelimin adı kaz ayağı yelek modeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çok sade, çok kolay bir örnek. Oldukça da çok tercih edilen bir model arkadaşlar. Genellikle bu modelimizin ara modelinde kahve çatlağı modeli de oluyor ama ben bir de ajurlu modelle denemek istedim. Gördüğünüz gibi yan lastik modelim cilveli lastik modeli. Alt kısmına da lastik yapmadım. Sadece bir ters bir düz ördüm. Siz isterseniz lastik yapabilirsiniz. İsterseniz de lastik yapmazsanız da olur. Yani lastiksiz de tercih edilen bir model. Evet, hızlıca modelimin ilmek sayısından bahsetmek istiyorum. Buradaki ana modelimin ilmek sayısı 11. Kenardaki ajurlu modellerim ikişer ikişer. Yani şu şekilde ayarlıyoruz. Şu aradaki ajur kısmından buraya kadar 13 ilmek. Yani 13'ün katları artı 2 olarak hesaplama yapıyoruz. Ve bir de kenardaki 2 tane de ilmeklerimizi unutmayalım. İsterseniz siz 2 ya da 4 tane de ilmek buraya katabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dikişe gittiği zaman buradaki modelde bir azalma oluyor. Benim tercihim her zaman 2 taneden fazla ilmek artırmak oluyor bu kısma. Evet, isterseniz ne demiştik? Buradan başlayalım. Ben sadece şurada arkadaşlar 3 tane buradan lastik kısmından ilmek alacağım. Burada arada gördüğünüz gibi bakın bir tane ters ilmeğimiz var. Bu ilmeği unutmayın diye sizlere bu kısmından da göstermek istiyorum. Ve buradan bir tane modelimizin ilmeklerini aldım ben. Bu şekilde. Evet, kullandığım ip bebek iplerinden arkadaşlar, normal kalınlıkta. Bu ipim de Alize'nin orta kalınlığında bir ip. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 3 numara şişle çalışmamı yapmıştım. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Ve hızlıca modelimin de anlatımına geçmek istiyorum. Evet, bir sıra bir ters bir düz ördükten sonra birinci sıramızda modelimizin yapılışına geçiyoruz. Bir tane kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi netleyeyim. Evet, ilmeklerimi de netledim sizler için daha rahat görebilmeniz için. Şimdi bir düz, bir tane de ters. Yani bu kısmı lastik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki 3 tane ilmeğimi. Bu ters ilmekten sonra bir artırıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan burada 5 tane ters ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5. Tekrardan burada bir tane ilmekten toplam 13 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. İpim kalın olduğu için biraz zorlandım arkadaşlar yani. Normalde alize ipiyle biraz daha kolay yapılabiliyor bu kısım. Bir de şöyle ters çeviriyorum. İpimi bu tarafa aldım. Buradaki ters ilmeğimi örürken şu şekilde biraz ilmeğimi gevşetirsem buradaki bakın artırma yaptığım ilmeğim daralmış oldu. Yani buradaki delik kısmımız biraz daha küçülmüş oldu. 5 tane ilmeğimizi buradan örüyoruz. 1 2 3 4
5. Bakın 2, 4, 5. Tekrardan bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi ikisini birlikte bir alıyorum. Burada 2 tane kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve bir de kenar ilmeğimi, en son ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Birinci sıramızın arka yüzüne geçtik. Buradaki bütün ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Bakın burada bir tersim var. Yanında da bir tane artırma ilmeğim var. Bunu da yine ters örüyorum. Yani buradaki ilmeklerimi 2 tane ilmeğe tamamlıyorum. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki bakın artırma ilmeklerimizi tek tek şimdi öreceğiz. İlk başta 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. İpimi arka tarafa aldım. 2 tane düz. 1, 2. Tekrardan 3 ters. 1, 2, 3. Yine 2 tane düz. 1, 2 ve son 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet, burayı tamamladık. Şimdi diğer ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. 2, 3, 4, 5 tane düz. Tekrardan 2 ters. 1, 2. Buradaki kenar lastik demiştik. Düz, ters ve tekrar düz. Birinci sıramızın arka yüzünü de bu şekilde tamamladık. Ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters ördüm. Bakın burada birinci sıramızda tersten sonra artırma yapmıştık. Yine 2 ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bu şekilde de şu şekilde artıralım arkadaşlar. Yani ipimiz kendimizde olduğumuz için bakın şöyle alıp bu şekilde dolama yapıyoruz. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tersim kaldı. Buradaki en öndeki düzle ters ilmeğin yerlerini bu şekilde değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak bir ilmekle çıkartıyorum. Bunu şimdi bir olarak sayıyoruz. Bir düz, ikinci düzüm ve üçüncü düzüm. Tekrardan 2 ters, 3 düz, 2 ters, burada yine 3 düz, 1, 2, buradaki bakın üçüncü düzümle arkasındaki ters ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak bir ilmekten çıkartıyorum. Yani buralarda eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane ters ilmek, tekrar yandaki ajurlarımı yapıyorum. Bir artırdım ve kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum.
Evet, ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık ve çeviriyorum. İkinci sıramızın arka yüzünde arkadaşlar bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Burada kaç tane? 4 tane düz kaldı. 1 2 3 4. Bakın. Burada eksiltme yaptığımızı burada düz olduğu için arka yüzünde de ters olarak örüyoruz. Yani burada modelimizde 1 2 3 ters, 1 2 düz, 1 2 3 ters, 1 2 düz, tekrar 1 2 3 ters ve burada da 4 tane düzümüz kaldı. 1 2 3 4. Yine 1 2 ters, bir düz, bir ters ve bir düz kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın şöyle biraz daha kendini belli etmeye başladı modelim. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Tekrardan birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını burada tekrarlıyoruz. Yani 1 2 1 2 diye bu ajurlu kenar örneğimiz kendini bu şekilde tekrarlıyor. Üç tane ters ördüm. Yani her sırada bir tane buradan eksiltme yapıyoruz. Yine yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Bakın ilmek değiştirimi yaptım ve ikisini birlikte ördüm. 1 2 ilmeğim ipim kaymış. Onu düzeltelim. Pardon, buradaki ilmeğimi almadan unutmuşum arkadaşlar. İki düzden sonra üçüncü düzümü bu şekilde bir eksiltme yapıyorum. Arkadaki ters ilmekle. 1 2 3 bir artırdım. Dolama yaptım. İkisini bir aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi de ördüm. Evet, 1 2 3. sıramızda bu şekilde yaptık. Arka kısmını da bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örelim arkadaşlar. Videomuzda 3. 4. sıramızı da bu şekilde örelim ve en son 3 4 5. sıramızda burada 2 ters, bakın 2 ters 3 düz ilmeğimiz kalana kadar modelimizi örelim arkadaşlar ve videomuza bu şekilde buradan devam edelim. Evet arkadaşlar, 4. sıramızda ördük. 5. sıramızdayız. Bakın 5. sıramızda kenarda 2 tane ters ilmeğimiz kaldı. Yani bu şekilde kalacak şekilde modelimize en son bu sırayı tamamlıyoruz. 5. sıramızda modelimize toplama işlemi yapacağız. Bir, iki ters. Bakın buradaki 3 tane düz ilmeğimi üçünü birlikte
bir alıp düz olarak bir tane ilmek olarak çıkartıyorum. Tekrar bir, iki ters, yine aynı buradaki de 3 tane düz ilmeğimi bir ilmekten çıkartarak yapıyorum. Aradaki iki tersimi örüyorum. Bakın buradaki 1 2 3 tane ilmeğimi bir ilmekte topluyorum ve en son yine kenardaki iki tersimi örüyorum. Evet, modelimizin 5. sırası bu şekilde. Evet, şimdi burada bakın arkadaşlar, buradaki ters ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5. sıramızın arka kısmında. Buradaki ilmeklerim olduğu gibi örüyorum. Burada 1 2 düz, tekrar burada toplama yaptım, ilmeğim ters ama ben düz olarak örüyorum. 3 ilmeğim oldu. 4 ve 5 tane düz ilmek. Buradaki orta kısımdaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrardan kenardaki 1 2 bu eksiltme ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm ve 5 tane düzüm oldu. Yani birinci sırada yaptığımız ilmek kurulumumuzun aynı ilmeklerini tekrardan yapmış olduk arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi modelim 5. sırada kendini tamamladı. 6. sırada da ne yapıyoruz? Buradaki yaptığımız işlemin aynısını burada tamamlıyoruz. Yani tekrardan uygulama yapıyoruz. Sizlere de o kısma kadar yapayım ve videomun da tamamlayayım arkadaşlar. Yani videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir, 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan bakın, bir tane ilmeğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Tekrardan 5 tane ters, 1 2 3 4 ve 5. Kenardaki modelimi uyguluyorum. Ve örneğimi de tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Aslında bu modelimden atkı, şapka modeli de çok güzel olur. Şal modeli de çok güzel uygun olur. Ama genellikle bu modelimi yelek modellerinde kullanılmakta arkadaşlar. Evet, modelimi sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Rengi de çok hoş, çok tatlı bir model arkadaşlar. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.